Keynesyen sosyal demokrasinin kalbinde hem ekonomik verimliliği arttırmaya hem de gelir eşitsizliğini azaltmaya yönelik bir bağlılık vardır. Ne var ki bu iki hedef aralarında çatışmayı da barındırır. 1945 sonrası uzun süreli ekonomik gelişme döneminde sosyal demokratlar bu çatışmayla yüzleşmek zorunda kalmamışlardı. Çünkü söz konusu sürekli gelişim dönemi büyüme, düşük işsizlik ve düşük enflasyonla beraber bütün sosyal grupların hayat standartlarında iyileştirme sağlamış ve refahı daha cömertçe sunmayı finanse etmeye yardım etmişti. Ancak Anthony Crosland'ın öngördüğü gibi 1970'ler ve 1980'lere gelindiğinde ortaya çıkan iktisadi krizler sosyalist düşünceyi daha belirgin bir şekilde tanımlanmış sol kanat ve sağ kanat pozisyonlar şeklinde ayrıştırarak sosyal demokrasi içinde ayrılmalar yarattı. Ekonomik durgunluk refah devletinin mali krizini hızlandırdı. Eş zamanlı olarak işsizlik yeniden ortaya çıktıkça refah desteği talebi arttı ve refah harcamalarını finanse eden vergi gelirleri sıkıştırıldı. Bu noktada zor bir sorunun yanıtlanması gerekiyordu. Sosyal demokratlar piyasa ekonomisinde verimliliği yeniden sağlamaya mı çalışmalıydı ki bu enflasyonu ve muhtemelen vergileri düşürmek anlamına geliyordu? Yoksa refah hizmetini sürdürerek hatta genişleterek yoksulları ve düşük ücretlileri mi savunmalıydılar? İşte sosyal demokrasinin bu krizi yeni sağın yükselmesine ve 3. yol siyasetini doğuracaktı. Yeni sağdan önceki videomuzda bahsettiğimiz için bu videoda tekrar değinmeyeceğiz. Bu videoda sosyal demokrasinin karşı karşıya kaldığı krizle beraber doğan 3. yol siyasetine değineceğiz. 1980'lerden itibaren dünya genelinde özellikle İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerdeki reformist sosyalist partiler bu krizleri aşmak için geleneksel sosyal demokrasi ilkelerinden uzaklaştılar ve yeni bir ideolojik duruş benimsediler. Bu yeni ideolojik duruş yeni sosyal demokrasi, 3. yol, radikal merkez, aktif merkez ve yeni merkez gibi farklı adlar altında ifade edildi. Genellikle neo-revizyonizm olarak adlandırılan bu yeni ideolojinin geleneksel sosyal demokrasi ile sosyalizm arasındaki ilişkisi tartışmalıdır. Fakat bu yeni ideolojinin temel amacı kapitalizm ve sosyalizme alternatif bir yol sunma fikrini vurgulayan 3. yol kavramında özetleniyordu. Bu 3. yol eski tarz sosyal demokrasi ile neoliberalizme karşı bir alternatif olarak görülmekteydi. Bu 3. yol siyasetinin belirli ortak özelliklerinden ilk sosyalizmin veya en azından geleneksel yukarıdan aşağıya devlet müdahaleciliği biçiminin artık geçerliliğini yitirdiğidir. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1995'te yeniden yazılan tüzüğünde dinamik piyasa ekonomisine atıfta bulunuluyordu. Yani bu siyasi hareketler artık eski tarz devlet müdahalesinin yerine piyasa ekonomisine ve serbest girişime daha fazla vurgu yapacaklardı. 3. yol siyasetinin ikinci özelliğinde ise neoliberalizme karşıt bir yaklaşım sergilenerek hükümetin ekonomik ve sosyal olarak önemli bir rol oynaması gerektiği kabulü öne çıkar. Buna göre hükümetin rolü uluslararası rekabet gücünü arttırmak için eğitim ve becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek ve aynı zamanda piyasa kapitalizminin oluşturduğu baskıyı kontrol altına almak için toplulukları ve sivil toplumu güçlendirmektir. Yani devletin rolü ekonominin ve toplumun daha iyi işlemesi için düzenleyici ve düzeltici bir rol oynamak olarak görülmelidir. Ayrıca bu 3. yol yaklaşımı liberal komüniteryenizmin bir formudur. Buna göre amaç yeni bireycilik kavramını kullanarak hem bireylerin haklarını ve girişimciliği teşvik etmek hem de sosyal sorumluluk ve etiği dengelemektir. Yani hedef bireysel özgürlük ve toplumsal sorumluluk arasında bir denge sağlamaktır. 3. yol siyasetinin son boyutu onun sosyalist eşitlikçilikle ilişkisini azaltması ve yerine liberal fırsat eşitliği ve meritokrasi yani liyakat sistemi ilkelerini benimsemesidir. 3. yol siyasetçileri sosyalist eşitlikçiliği terk ederek liberal fırsat eşitliği ve meritokrasiyi benimsediler. Bu yaklaşım refah reformunu desteklemekte ve neoliberallerin kendi ayaklarının üstüne dur ilkesini ve sosyal demokratların beşikten mezara refah devleti bağlılığını reddetmek anlamına geliyordu. Bu yaklaşıma göre temelde modern liberal bir inanç olan insanlara yardım et ki onlar kendilerine yardım etsinler veya Clinton'ın insanlara dağıtma ellerinden tut yaklaşımı benimsenmektedir. Bu workfare state olarak adlandırılan bir yaklaşımı desteklemeye yol açar. Yani çalışmak isteyen ve kendine güvenen bireylere hükümet desteğinin koşullu olarak verilmesi gerektiği yaklaşımı.
Fakat 3. yol siyaseti kimilerince eleştirilmekte ve çelişkili olarak görülmektedir. Muhaliflerine göre bu yaklaşım temelde hem piyasanın dinamizmini desteklemeyi hem de piyasanın neden olduğu sosyal bölünmeye karşı uyarıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle karşıtları 3. yolun hem neoliberal çerçeveyi benimsediğini hem de global kapitalizmi desteklediğini ve ayrıca otoriteryanizme kaymaya yol açabileceğini iddia etmektedirler. Bu eleştirilere göre 3. yol merkez sol projeyi terk edip sağa doğru bir değişimi temsil etmekten öteye gidememiştir. Bu videoda 1945 sonrası dönemden itibaren sosyal demokrasi hareketinin evrimini ve özellikle 1980'lerden itibaren iktisadi krizler ve değişen koşullar sonucunda ortaya çıkan 3. yol siyasetinin ana hatlarını ele aldık. Gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bay bay.